Hoş geldiniz. Bu derinlemesine incelememizde Kürt sözlü edebiyatının hem çok bilinen hem de kalplere dokunan bir eserine odaklanıyoruz. Devreşe Evdi Destanı. Evet, gerçekten çok özel bir destan. Önümüzdeki kaynaklar bize bu destanın yapısını, öyküsünü ve kültürel köklerini, yani detaylarını anlatıyor. Senin için bu epik anlatının katmanlarını biraz aralayacağız. Ana karakterleri ve olayları mercek altına alacağız. Ve bu destanın Kürt kültüründe neden bu kadar önemli bir yer tuttuğunu anlamaya çalışacağız. Hı hı. Özellikle de hani Memuzin veya Siyabendu Hece gibi diğer bilinen destanlardan ayrılan bir yanı var. Devreşe Evdi, büyük ölçüde gerçek olaylara dayanıyor olmasıyla öne çıkıyor. Bu da onu ayrıca ilgiye değer kılıyor bence. Kesinlikle. Yani bu anlatı sadece bir yiğitlik öyküsü değil, aynı zamanda 18. yüzyıl sonlarındaki o aşiret düzenini, sosyal dinamikleri, gelenekleri, coğrafyayı, Evet. hatta farklı inançlar arasındaki gerilimleri anlamak için de çok zengin bir pencere açıyor aslında. İki ana bölüm halinde karşımıza çıkıyor genelde. Öyle mi? Evet, ilki daha çok savaş, kahramanlık, toplumsal olaylar. İkinci bölümse Devreşi ile Edule'ye arasındaki o trajik aşka ve Edule'nin yaktığı ağıtlara odaklanıyor daha çok. O zaman bu zengin ve dokunaklı dünyanın içine birlikte girelim. Şöyle başlayalım istersen. Destanın oturduğu tarihsel zemin neydi? Çatışmayı başlatan olaylar nelerdi? Destanın kalbinde bir tarafta Milan Kürt Aşiret Konfederasyonu var. Hı hı. Karşılarında da Arap, Şemar, Gesan ve Türkmen aşiretlerinden oluşan bir ittifak. Yani büyük bir savaş söz konusu. Aynen öyle. Anlatılanlara göre bu savaş 1780 ile 1800 yılları arasında Viranşehir civarında çıkmış. Sebep de Milanların sahip olduğu su kaynakları ve otlaklara el koyma girişimi. Yani bir kaynak mücadelesi aslında. Hem kaynak hem de aslında bir sınır mücadelesi olarak da okunabilir. Deston diyor ki, savaş Milanların zaferiyle bitiyor ama bedeli ağır oluyor. Komutanları Devreşe Evdiş şehit düşüyor. Evet. Ancak bu zaferin önemli bir sonucu var. Güneyde Kürt Dağı yani Çiyayo-Kurmenç ile Musul arasındaki Kürdistan sınırının bu savaşla çizildiği ve bugüne dek korunduğu belirtiliyor. Bu da gösteriyor ki destan sadece edebi bir metin değil, aynı zamanda kolektif bir hafıza taşıyor. Çok ilginç. Peki savaş tehdidi belirince ne oluyor? Milan reisi Zor Temir Paşa zor durumda kalıyor sanırım. Evet, büyük bir çıkmazda buluyor kendini. İşte tam o noktada destanın en dramatik, en can alıcı anlarından biri yaşanıyor. Paşa bir vaatte bulunuyor. Ne vaat ediyor? Diyor ki ordusuna, kim komuta ederse, bu zorlu savaşı kim kazanırsa ona kızı Edüle'yi verecek. Sadece kızı da değil, büyük bir otağı ve hatırı sayılır bir servet, yani dünya malı vaat ediyor. Çok büyük bir ödül. Peki talip çıkılır mı? İşte bu vaadin ardından bir divan, yani bir meclis toplanıyor. Bu sahne dönemin geleneklerini anlamak açısından çok değerli. Edüle, Kürt geleneklerine uygun en güzel giysileriyle, takılarıyla süslenmiş halde divana giriyor. Kaynaklar onu yere inmiş bir peri gibi betimliyor. Vay canına. Elinde de altın bir tepsiyle şart kahvesi sunuyor. Bu kahveyi içmeyi kabul eden kişi hem Edüle ile evlenecek hem de ordunun başına geçme sorumluluğunu üstlenecek. Ağır bir şart yani. Peki divandaki Milan yiğitleri cesaret edebilen oluyor mu? İşte orası ilginç. Hiçbiri bu ağır sorumluluğu üstlenmeye yanaşmıyor. Edüle tepsiyi herkese uzatıyor ama kahveyi içen çıkmıyor. Zortemir Paşa'nın umutları tükenince başka bir çare arıyor. Başka bir aşiretten yardım mı istiyor? Aynen. Paşa, Yezidi inancına sahip Şarki aşiretinin reisi Evde Milhım'a bir mektup yazıyor. Oğulları Devreş ve Sadun'la yiğitlerini yardıma çağırıyor. Burada ilginç bir durum var. Şarkiler Yezidi, Milanlar Müslüman. Aralarında bir sorun yok muymuş? İşte orada dikkat çekici bir arka plan var. Anlatılanlara göre daha önceden Devreş'le Edüle arasında bir yakınlaşma olmuş. Evde Milhım oğlu için Edüle'yi istemiş hatta. Fakat bu inanç farklılığı Milanları arasında bir huzursuzluğa yol açmış. Anladım. Hatta bu gerginlik yüzünden Şarkilerin Sincar dağlarına çekildiği bile söyleniyor. Yani aralarında zaten bir gerilim var aslında.
Buna rağmen mi yardıma çağırıyor? Evet, paşanın mektubunda vurguladığı şey şu: Milan toplumu ve toprakları tehlikede. İşte bu vurgu geçmişteki kırgınlıkların, inanç farklılıkların ötesine geçiyor anlaşılan. Ortak tehdit birleştiriyor yani. Kesinlikle öyle. Bu, o dönemin karmaşık aşiret ilişkilerini gösteriyor. Ortak bir tehdit algısı eski husumetleri en azından geçici olarak rafa kaldırabiliyor. Toprakların ve toplumun bekası daha önemli hale geliyor. Peki Şarkiler geliyor mu divana? Geliyorlar. Önce Evde Milhum ve Ömer A. Yeşerki giriyor divana, ardından Devreş, kardeşi Sadun ve diğer Şarki yiğitleri katılıyor. Hatta paşanın Evde ve Ömer A. için özel Arokkalı kahveler hazırlatması da onlara duyduğu saygının bir göstergesi. Durum ciddi yani. Ve sonra o an geliyor. Edule yine şark tahvesiyle divanda. Aynen. Önce Milan yiğitlerine sunuyor, yine kimseden ses yok. Sıra Devreş'e geldiğinde metinler o anı çok canlı anlatıyor. Edule'nin kalbi öyle çarpıyor ki göğsündeki altınların sesinin duyulduğu söyleniyor. İnanılmaz bir gerilim. Devreş ayağa kalkıyor, divana meydan okur gibi sesleniyor, kahveyi bir dikişte içiyor ve Edule'yi yanağından öpüyor. Vay, ortalık karışıyor tabii. Hem de nasıl? Bu cesur hareketle birlikte Milan ordusunun yeni komutanı belli oluyor, aynı zamanda paşanın vekili ve Edüle'nin nişanlısı. Devreş için hemen paşanın otağının yanına 16 direkli, görkemli bir otak kuruluyor, savaş hazırlıkları başlıyor. Bu an Devreş'in karakterini de gösteriyor aslında. Sadece aşk değil, büyük bir sorumluluk da alıyor. Kesinlikle cesareti, aşkı ve görevi tek bir potada eritiyor adeta. Peki Edüle'nin tavrı ne? Sevdiği adam ölüme gidiyor sonuçta. Edüle bunu hissediyor tabii. Savaşa gitmemesi için yalvarıyor Devreş'e. Ama Devreş'in cevabı çok net. Kaynaklarda geçen ifadeyle bir tür milli bilinç yansıtıyor. Ne diyor tam olarak? Diyor ki, Kürt topraklarının işgal edilmesindense savaşarak ölmek daha onurlu. Buna mecbur olduğunu söylüyor. Edüle'ye veda edip ünlü atı Hedban'ı savaş meydanına sürüyor. Bu diyalog önemli. Yani Devreş'in motivasyonu kişisel duyguların ötesinde. Evet, temsil ettiği toplumu ve toprakları koruma sorumluluğu kendi hayatının önüne geçiyor. Bu da destanın sadece bir aşk hikayesi olmadığını, aynı zamanda bir yurt savunması anlatısı olduğunu pekiştiriyor. Savaş sahneleri destansı bir dille anlatılıyor dedin. Peki sonuç nasıl bağlanıyor birinci bölümde? Birinci bölümün sonu maalesef acı bir trajediyle bitiyor. Devreş, savaşın en kızgın anında atı Hedban'ın ayağı bir köstebek çukuruna takılıyor. Bazı anlatımlarda fare deliği olarak da geçiyor bu. Atından mı düşüyor? Evet, atından düşüyor, ağır yaralanıyor ve sonunda şehit oluyor. Çok trajik bir son. Peki bu ölüm şeklinin özel bir anlamı var mı? Yani köstebek çukuru detayı falan? Var, hem de nasıl? Bu ölüm biçimi oldukça yüklü bir sembolizm taşıyor aslında. Bazı yorumculara göre o fare delikleriyle dolu toprak, düşmanlar tarafından sinsice zayıflatılmış, adeta kemirilmiş Kürdistan toprağını simgeliyor. İlginç bir yorum. Atın, yani en güvendiği varlığın onu sırtından atması da bir tür içeriden gelen bir zafiyet veya ihanet olasılığına işaret ediyor olabilir. Hatta daha da ileri giden yorumlar var. Edüli'nin ağıtlarında geçen yüreğinin üstündeki derin yara ve kopan 4 damar ifadeleri, Evet. bunlar sıklıkla Kürdistan'ın 4 parçaya bölünmüşlüğüne yapılan trajik bir gönderme olarak yorumlanıyor. Yani Devreş'in ölümü sadece fiziksel bir son değil, aynı zamanda politik ve sembolik anlamlarla dolu. Anladım. Çok katmanlı bir anlatı gerçekten. Peki ikinci bölüm. Orada neye odaklanıyoruz? İkinci bölüm tamamen Devreş'le Edüle arasındaki o derin aşka ve Edüle'nin yürek yakan ağıtlarına ayrılmış. Babasının kuvvetleriyle savaş alanına gelen Edüle, Devreş'i can çekişirken buluyor. Ah! Başını dizlerine koyarak o meşhur ağıtları, yani delal olarak bilinen ezgileri söylemeye başlıyor. Delal. Bu ağıtlar çok mu meşhur? Evet, bu bölüme delal, delale malabavemin, yani babamın evinin güzeli değerlisi ya da doğrudan delale Devreş gibi isimler veriliyor. Edüle'nin ağıtları,
Kürt sözlü edebiyatının en dokunaklı, en lirik, en bilinen örnekleri arasında sayılıyor. Neler anlatıyor bu ağıtlarda? Bir yandan Devreş'in yiğitliğini, fiziksel güzelliğini, cesaretini övüyor. Diğer yandan kendi aşkını, onsuz yaşayamayacağı gerçeğini ve o derin acısını dile getiriyor. Çok içli, çok güçlü ifadeler var. Mesela bir örnek verebilir misin? Tabii, mesela savaştan dönen bir süvariye Düreş'i sorarken onu şöyle tarif ediyor. Elbisesi melesindir, bu bir tür çizgili kumaş. Omzundaki zırhı Davudi'dir. Yani Hazreti Davud'a atfedilen sağlamlıkta. Delal'ın sevgilinin değerlinin kalkanı Amedi'dir, yani Diyarbakır işi. Kalkanının ucu Adule'nin örükleriyle süslenmiştir diyor. Bu detaylar hem o kişisel bağlılığı gösteriyor hem de belki bölgesel kimliklere göndermeler içeriyor. Gerçekten çok çarpıcı. Peki Edulle'nin karakteri nasıl çiziliyor bu ağıtlarda? Sadece yas tutan bir aşık mı? Hayır, kesinlikle sadece o değil. Edüle'nin karakterinin gücü de ortaya çıkıyor. Bir noktada şöyle diyor mesela, ben bu dünyada hiç kimseye layık değilim. Ben ne Rumlara, yani Anadolulara, batıdakilere ne de Türklere layığım. Oo, Ben Şarkılı, yani Şarki aşiretinden Evdi'nin kına bıyıklı oğluna layığım. Alevler içindeki Şengelam'ın mezarlarına, karanlık türbelerine layığım. Bu sözler kişisel aşkının ötesinde kendi aidiyetine, belki de Yezidi kimliğine sahip çıkan güçlü bir duruşu ifade ediyor. Çok güçlü bir ifade. Peki ya ağıtının sonu, orada da dikkat çeken bir kısım var mıydı? Var, evet. Belki de en vurucu kısım orası. Şöyle diyor, Delan, ben senden sonra kalmayacağım. Dağların üzerine çıkıp ağıt yakacağım. Delal, bütün çobanların kavallarıyla diyeceğim Delal. Ben süvarilerin gelini olacağım Delal. Süvarilerin gelini olacağım. Bu ne anlama geliyor olabilir? Biraz muğlak gibi. İşte bu son ifade kaynaklarda Edüle'nin kişisel yasının ötesine göçtüğü an olarak yorumlanıyor genelde. Süvarilerin gelini olmak, onun artık kendisini sadece Devreş'in sevgilisi olarak görmediğini gösteriyor. Nasıl yani? Yani onun temsil ettiği davaya, ulusunun özgürlük ve kurtuluş mücadelesine kendine adadığının, bu yola baş koyduğunun bir yemini olarak anlaşılıyor. Edüle'nin aşkı, toprağa ve özgürlüğe duyulan aşktan ayrılamaz hale geliyor ve kendisi de adeta bir direniş figürüne dönüşüyor. anlıyorum. Edüle de başlı başına bir kahraman aslında. Peki Devreş figürüne dönersek, kaynaklar onun hakkında ne diyor? İki farklı portre mi var? Evet, kaynaklar genelde iki farklı Devreş portresi çiziyor gibi. Biri işte o milli bilince ulaşmış, Kürdistan için savaşan ve bu uğurda can veren kahraman savaşçı. Diğeri, Diğeri ise Edüle'ye aşık olan genç adam ama anlatılarda ağır basan kimliğin, yani vurgulananın cengaverliği olduğu belirtiliyor. yani bir sembol olarak mı görülüyor daha çok? Kesinlikle. Derveş, destanda bireysel bir kahramanın ötesine geçiyor. Birliğin, kararlılığın, adanmışlığın ve ortak değerlerin sembolü haline geliyor. Düşünsene, farklı inançlara sahip Yezidi ve Müslüman Kürt aşiretlerini ortak bir düşmana karşı bir araya getirebiliyor. Evet, bu çok önemli. Bu da onun kişisel çekişmelerin, dini farklılıkların üzerinde duran birleştirici bir figür olduğunu gösteriyor. Hatta bazı yorumlarda onun bilinç düzeyinin o dönemde birbiriyle rekabet halinde olan Kürt beyliklerinin bile ilerisinde olduğu ifade ediliyor. Bu sembolik önemi vurgulayan başka örnekler var mı? Mesela fiziksel tasviri nasıl? Var tabii. Mesela bir kaynakta şöyle bir imge kullanılıyor. Eğer derveş için bir heykel yapılacaksa, kaidesi bütün Kürdistan coğrafyası olmalıymış. Vay be! Bu kaidenin 3 ayağı Milan, Zilan, Soran gibi büyük Kürt boylarını, havadaki tek 4. ayağı ise Kürdistan'ın birliğini temsil etmeliymiş. Bu bile onun nasıl kapsayıcı bir figür olarak görüldüğünü anlatıyor. Gerçekten güçlü bir sembolizmi. Fiziksel tasviri dedin, o nasıl? Genellikle 25-30 yaşlarında atletik yapılı, heybetli, kararlı duruşlu bir genç olarak betimleniyor. Giysileri ve silahları da dönemin savaşçı kültürünü yansıtıyor tabii. Zırh, miğfer, hatta miğferin etrafının gevezi rengi, yani önderliği simgeleyen bir renkte puşi ile sarılı olduğu belirtiliyor. Detaylar önemli.
Evet, çizgili şalvar giyiyor, işlemeli hançerli bir kuşağı var, silahları arasında 12 boğumlu bir mızrak, ortasında güneş motifi olan bir kalkan ve bir gürz topuzlu veya altı keskin kenarlı şeşper olabilir sayılıyor. Bütün bu detaylar onu zihnimizde canlandırmamıza yardımcı oluyor aslında. Harika. O zaman özetlemek gerekirse, Düvreşevdi destanı hani sadece bir aşk ve kahramanlık öyküsü değil, çok daha fazlası var içinde. Kesinlikle. İçinde tarihsel gerçeklik payı olan olaylar var. Dönemin toplumsal yapısı, kültürel kodları, inançlar arası o hassas dengeler var ve tabii güçlü bir sembolizm. Gerçekten çok katmanlı bir eser. Düvreş'in cesareti, adanmışlığı, birleştirici rolü bir yanda, diğer yanda Edülle'nin o sarsılmaz aşkı ve sonunda bir direniş sembolüne dönüşmesi, bunlar destanı yüzyıllar boyunca canlı tutmuş anlaşılan. Tam da destanın sonunda ifade edildiği gibi aslında. Düvreş dediğini yaptı, öldü ama destanlaştı ve yaşıyor. Bu eser, Kürt sözlü geleneğinin ne kadar güçlü olduğunu ve bu tür kahramanlık anlatılarının kültürel kimliğin inşasında, sürdürülmesinde nasıl merkezi bir rol oynadığını çok net gösteriyor. Hatta kaynaklarda dile getirilen o fikir, yani Diyarbakır, Urfa veya Viranşehir gibi bir şehirde devriş için bir anıt heykel yapılması fikri de onun bugüne uzanan kalıcı etkisinin bir kanıtı bence. Evet, kesinlikle. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan sonra bu destansı öykünün sana, yani dinleyenlere bugün ne söylediğini düşünmek ilginç olabilir. Belki üzerinde durulacak bir soru şu olabilir. Nedir? Farklı inançlara, geçmişteki gerilimlere rağmen ortak bir tehdit karşısında bir araya gelebilen ama aynı zamanda iç çekişmeleri, hatta belki içeriden gelen zafiyet ihtimalini de, hani şu atın ayağının takılması, köstebek çukuru sembolizmi gibi içinde barındıran bu hikaye, Evet. günümüz dünyasındaki kimlik, birlik, aidiyet ve farklılıklara rağmen ortak bir gelecek inşa etme çabalarına acaba nasıl bir ışık tutuyor olabilir? Bu zengin mirasın farklı yorumları, bugünün meseleleriyle kurduğu köprüler neler olabilir? İşte bu sorularla seni baş başa bırakalım.